Hepimizin içinde bir karanlık vardır. Görmezden geliriz. Bastırırız, yok sayarız. Ama bir gün o karanlık büyür, şekil alır ve karşımıza bir canavar olarak dikilir. Bugün Oğuz Kağan destanının en korkunç, en sembolik karakterlerinden biri olan Tepegöz'ü konuşacağız. Onun sadece tek gözlü, insan etiyle beslenen bir yaratık olmadığını, aynı zamanda bizim bastırdığımız duyguların mitolojik bir aynası olduğunu fark edeceğiz. Hikayenin sonunda belki de şunu diyeceksin: ben de biraz Tepegöz'üm. Hazırsan başlayalım. Tepegöz. İsmi bile rahatsız edici değil mi? Sanki bir yerlerden gözlüyormuş gibi. Ama onun hikayesi sadece bir canavarın değil, dışlanmış bir çocuğun hikayesiyle başlar. Bir gün Tanrı Dağları'nın eteklerinde bir çoban, ışıktan doğmuş bir peri kızıyla karşılaşır. Kız büyüleyicidir ama aynı zamanda yabancıdır. Onunla birlikte olur ve bir çocuk doğar. Ama bu çocuk sıradan değildir. Doğduğunda gözleri yoktur. Gözsüz bir bebek. İnsanlar korkar. Uğursuz sayar. Onu ormana bırakırlar. Ama o çocuk ölmez. Gözlerinin yerinde koca bir deri parçası vardır. Zamanla bu deri çatlar ve ortasında tek, iri, koyu kırmızı bir göz belirir. Böylece o artık Tepegöz'dür. Doğanın içinde büyür, yalnız, terk edilmiş, vahşi. Zaman geçer, insanlara geri döner. Ama onlar onu kabul etmez. Çünkü Tepegöz artık çok farklıdır. O artık bir ucubedir ve dışlandığı her gün içinde biriken nefret, açlıkla birleşir. Artık sadece dışlanmış değil, tehlikelidir de. İnsana karşı kinle dolar. Ve bir gün ilk kurbanını yer. Ardından başka kurbanlar gelir. Tepegöz artık yalnızca dışlanmış biri değil, bir efsane, bir canavar haline gelir. Ona kılıç işlemez, mızrak sekip gider. Görenler kaçar, düşman orduları bile ondan çekinir. Sonunda kahraman Basat devreye girer. Ama bu bir güç savaşı değildir. Bu, zeka ile öfkenin savaşına dönüşür. Basat, onun gözünü oyar ve Tepegöz'ü öldürür. Hikaye biter. Ama asıl soru şimdi başlar. Gerçekten bitti mi? Destanlar boşuna anlatılmaz. Her karakter, her olay aslında kolektif bilinçaltımızın bir sesi gibidir. Peki Tepegöz neden böyle yaratıldı? O tek gözü neyin sembolüydü? Gözsüz doğması neden? Neden onu toplum dışına attılar? Ve neden Basat onu öldürmek zorundaydı? Bazı araştırmacılara göre Tepegöz farklı olandı. Toplumun normlarına uymayan, alışılmadık bir varlıktı ve insanlar alışılmadık olanı dışlamaya çok yatkındır. Onu ormana atmak sadece fiziksel bir sürgün değil, aynı zamanda bizim gibi olmayanı aramızda istemiyoruz'un sembolik karşılığıydı. Gözsüz doğması ise belki de onun dünyayı bizim gibi göremeyecek kadar farklı oluşunu gösteriyordu. Ya da başka bir yorumla, insanların görmek istemediği şeyin fiziksel hale gelişiydi. Tepegöz bir tehdittir ama bu tehdit kendi kendine doğmaz. Onu biz yaratırız. Dışlayarak, susturarak, yalnızlaştırarak. Ve Basat sadece kahraman değildir. O belki de Tepegöz'ü içimizde bastıran bilinci simgeler. Şimdi en önemli soruya gelelim. Tepegöz aslında biz miyiz? Jung'un bir kavramı vardır, gölge benlik. Hepimizin içinde bastırdığı bir taraf. Sinirlenince kendimizi bile tanıyamadığımız o an. İşte gölge budur. Tepegöz de bir gölgedir. Kabul edilmemiş, sevilmemiş, dışlanmış bir çocuğun zamanla bir canavara dönüşmesi. Hepimizin içinde olan ama bastırdığımız o öfkenin, kırılganlığın, acının hikayesidir. O, yalnızlığa itilmişliğin fiziksel formudur. İnsanların sen bizden değilsin dediği her çocuğun sembolüdür. Ve her bastırılan duygu sonunda şiddet olarak geri döner. Hikayede kılıç işlemiyor çünkü. Bu tür karanlıklar zorla yok edilemez. Ancak zekayla, anlayışla, yüzleşmeyle dönüştürülebilir. Basat'ın onu öldürmesi, gölgeyle yüzleşmenin sonucu. Ama bir başka yorumda şu olabilir: onu öldürmeyip anlamaya çalışsaydık ne olurdu? Tepegöz'ü masallarda, destanlarda bırakıyoruz. Ama onun gibi yalnız kalan, dışlanan, öfkeli ruhlar hala aramızda. Belki de içimizde. Tepegöz sadece bir destan karakteri değil. O, karanlıkta bıraktığımız her duygunun, bastırdığımız her düşüncenin vücut bulmuş hali.
ve onunla yüzleşmek, kendimizle yüzleşmektir. Çünkü bazen en karanlık hikayeler bizi en iyi anlatanlardır.